Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umuyorum ki çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz ve enerjiniz yerindedir diye ümit ediyorum. Ben çok iyiyim. Her zamanki gibi açılımın başına oturduğum zaman kendimi çok iyi hissediyorum. Sizlerle etkileşim halinde olmak bana çok iyi geliyor arkadaşlar gerçekten. Şimdi öncelikle bir abonelik, beğeni ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum tekrardan. Güzel yorumlarınız beni çok motive ediyor arkadaşlar ve gittikçe de böyle büyüyen güzel bir aile oluyoruz. Bu da çok mutlu ediyor beni. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün şöyle bir açılım yapmak istiyorum. Bir izleyicimin de aynı zamanda bir önerisiydi bu. Zaten aklımdaydı ama biraz daha öne almaya karar verdim. Konu şu arkadaşlar. Yola kiminle devam edeceğim? Ex mi, next mi? Yani eski sevgilimle mi aşk hayatıma devam edeceğim? Ya da yeni biriyle mi tanışacağım? Bunu şöyle de alabilirsiniz. Şu an hayatınızda biri varsa ya da aklınızda, kalbinizde biri varsa her türlü kendi senaryonuza göre alabilirsiniz arkadaşlar. Burada bakacağımız konu bundan sonrası için yola kiminle devam edeceğiz? Yani kimin olacak bu? Eski sevgiliniz mi? Ex partner mi? Ya da dediğim gibi yeni tanışacağınız kişi mi? Buna bakacağız. Bu açılımı da neden önemsiyorum şu anda? Çünkü yani kolektifte ağırlıklı olarak şu anda pek çok kişinin aşk hayatıyla ilgili ciddi bir dönüm noktasında, yani sadece aşk hayatı değil, hayatının da genel anlamda birçok konuyla ilgili çok ciddi bir dönüm noktasında olduğunu hissediyorum birçok kişinin. O yüzden arkadaşlar sanki böyle bir yol ayrımında gibiyiz ya da bir seçim yapmak durumunda gibiyiz. Hayatımızda büyük değişimlerin olduğunu ya da olacağını hissediyor gibiyiz. İşte bu sebepten dolayı da bu açılımın bizlere yani sizlere yardımcı olabileceğini düşündüm. Peki o zaman şöyle yapalım. Şimdi de iki adet deste oluşturacağım. Destelerin üzerine de bu tüyleri koyacağım arkadaşlar. Seçiminizi bu tüylere göre yapabilirsiniz. Birisi turuncu, birisi de böyle mavi. 2 adet tüy. Bölümler halinde hazırlayacağım desteleri. Yani şöyle söyleyeyim. 4 bölüm halinde inceleyeceğiz. İlk bölümde her bir deste için geçmiş enerjiler, ikincisinde güncel, üçüncüsünde gelecek enerjiler olacak. Dördüncüsünde de sonuç olacak. Yani sonuç olarak hani ne olabilir buna bakacağız. Ve en sonunda tabii ki bir büyüye danışacağız arkadaşlar. Ve tabii ki Rumi ve meleklerinizden mesajlar alacağız. Peki vakit kaybetmeden ben hemen şöyle oluşturmaya başlıyorum desteleri, bölümleri. Bu tarafa turuncu tüy için oluşturacağım arkadaşlar. Bu tarafa da mavi tüy için oluşturacağım. Size bu arada dediğim gibi şöyle biraz daha yakınlaştırayım isterseniz. Tüylerinizi seçebilirsiniz, destelerinizi. Evet.
peki. İkisi gelmek istedi. Evet. Evet, gerekirse buradan da ekstra kartlar seçeceğiz. Şimdi arkadaşlar şu şekilde yapalım. Tekrar karışmasın. Kartlar yerinde duramıyor. Hayırdır inşallah. Güzel haberlerin mi var yoksa bize? Evet arkadaşlar. Şimdi bu ilk sıra tabii ki mesajlarımızı alacağız. En son çekeceğim mesaj ve tavsiye kartlarını. O nedenle onları sona sakladım. Şimdi arkadaşlar sizler bu turuncu ya da mavi tüy arasında bir seçim yaptıysanız, yani şu üst sıra turuncu tüye ait, alt sıra ise mavi tüye ait. Seçiminizi yaptığınızı varsayarak vakit kaybetmeden hemen açılıma geçmek istiyorum. Mavi tüyümüzün kartlarını, yani ikinci destenin kartlarını şu şekilde arkadaşlar kenara alıyorum. Evet ve turuncu tüyle başlıyorum. Birinci desteği seçen sevgili arkadaşlarım. Aşk hayatınızda yolunuza kiminle devam edeceksiniz? Buna bakıyoruz. Şimdi şu şekilde ilk bölümde arkadaşlar geçmiş enerjilere bakıyoruz. Geçmişte aşk hayatı ile ilgili, yani bunu hani spesifik bir kişi için, ex partner ya da gelecekteki kişi adına değil, bu bölümü tamamen aşk hayatınızın geçmişiyle ilgili. Yani aslında bu açılım daha çok size yönelik. Yani herhangi bir ex partnere ya da aklınızdaki kişiye yönelik olmaktan ziyade size yönelik. Sizin geçmişteki aşk hayatınızla ilgili konuya bakıyoruz. Gerekirse burada ekstra kartlar da seçeceğim arkadaşlar. Evet, şimdi burada arkadaşlar geçmişte aşk hayatınızda sizin bu desteği seçen arkadaşlarımın çok verici ve cömert olduğunu görüyorum. Tıpkı bir aslan gibi, yani bunu burç olarak da alabilirsiniz. Biliyorsunuz aslan burçları biraz fazla cömert ve vericidir. Aşk konusunda özellikle sevdikleri zaman çok verici olabiliyorlar. Birçok burca göre. Burada da sizin çok aşkta çok verici, çok cömert olduğunuzu, sevdiğiniz zaman tam anlamıyla sevdiğinizi, kendinizi belki de tamamen bu kişiye, yani sevdiğiniz hayatınızdaki kişiye adadığınızı görüyoruz burada aşk hayatında arkadaşlar. Ve genel olarak bu durum size bir kurban gibi hissettirmiş olabilir. Belki verdiğiniz değerlerin karşılığını alamadığınızı düşündünüz. Belki de her olan olayda kendinizi bir kurban gibi hissettiniz. Yani sanki hep karşı taraf, burada hep ezilen taraf sizsiniz ya da bu vericilikten dolayı karşılığını alamadığınız için verdiğiniz değerin ya da emeğin, her neyse arkadaşlar, bunun karşılığını alamamaktan ötürü bir kurban zihniyetine girdiğinizi görüyorum ben burada. Ateş elementinin enerjisi oldukça yüksekmiş. Yani bu burç olarak konuşmuyorum burada tabii. Ateş enerjisi, yani böyle bir anda parlayan, bir anda heveslenen, bir anda belki sinirlendiği zaman terk eden,
ani saman alevi gibi çıkışları ve inişleri olan bir aşk hayatı yaşamış olabilirsiniz. Yani genel olarak arkadaşlar. Ama çok kurban zihniyetini çok yoğun bir şekilde alıyorum. Belki de bu verdiğiniz değerden dolayı karşı taraf hep kaçan taraf olmuştur. Belki verdiğiniz değeri hak etmediğini düşünerek, bunlar tabii bilinçaltı sebepleri arkadaşlar. Bu gibi konulardan dolayı bu kişiler, yani hayatınızdaki kişiler hep sizden giden kaçan taraf olmuştur. Belki de bu size kurban gibi hissettirmiştir. Bu da olabilir arkadaşlar. Fakat burada çok net bir şekilde sizin kurban edildiğinize dair bir inanç olduğunu görüyorum aşk hayatında. Şimdi burada ne diyor? Bakın şimdi siz bu kurban zihniyetinden dolayı arkadaşlar olayları, kartın üzerinde aynen şöyle yazıyor. Olayları kafanda fazla kuruyorsun. Bu da seni psikolojik olarak çok etkiliyor. Kendini olaylara çok kaptırmamalısın. Yani siz belki de o kadar çok kafaya takıyorsunuz ki bu aşk meşk işlerini ya da yaşadığınız olumsuzlukları çok fazla büyütüyor da olabilirsiniz. Eylem enerjinizin aşk konularında, geçmişten tabii ki bahsediyoruz şu anda, eylem enerjisinde çok yüksek olduğunu, başlatma enerjinizin çok yüksek olduğunu görüyorum. Yani hep böyle siz adım atan, bir şeyleri başlatan, oldurmaya çalışan taraf olabilirsiniz. Ve gerçekten kafanızda çok fazla takmışsınız arkadaşlar bazı şeyleri. Yani olması gerekenden çok çok daha fazla bir kafaya takış var burada, onu söylemeliyim. Kendinizi çok kaptırıyorsunuz belki de olaylara. Psikolojik olarak belki melankoli ya da böyle ruhsal bunalım dönemleri geçiriyor olabilirsiniz. Özellikle ilişki içerisinde ve ayrılıklardan sonra arkadaşlar böyle durumlar da söz konusu olabilir tabii ki ilişkilerinizde. Şimdi burada bakın siz hep böyle bekleyen taraf olmuşsunuz sanki. Hep birilerinin gelmesini bekleyen, nasıl diyelim, bir şeylerin hep yoluna girmesini bekleyen, hep umudu olan aynı zamanda taraf olmuşsunuz arkadaşlar. Kendinizi ne kadar kurban psikolojisinde hissetseniz de aslında sahip olduğunuz değerlerin farkında olan ve bunlar için de şükreden bir tarafınız da var arkadaşlar. Tamam, kurban zihniyetinde bu yoktur aslında normalde ama siz bunun da bilincinde olan bir kişisiniz ya da böyle gösteriyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bakın, para dokuzlusunun hemen yanına kılıç dokuzlusu geliyor. Yani bence burada siz dışarıya karşı biraz da dediğim gibi bu aslan ruhunun da çok büyük etkisi var bunda arkadaşlar. Yani dışarıya karşı çok güçlü görünen, iç dünyasında her ne kadar bir şeyleri çok fazla kafaya takıp kurban bilincine geçse de dışarıya karşı şu şekilde para dokuzlusu şeklinde, yani her şey yolundaymış gibi, mutluymuşsunuz ve güçlüymüşsünüz gibi çok fazla göstermiş ama iç dünyanızda kılıç dokuzlusu, yani kılıç dokuzlusu nedir? Uykusuz gecelerdir, melankolidir, bazen ruhsal problemlerdir. Bu gibi durumları çok fazla yaşadığınızı görüyorum. Yani iç dünyanızda yaşadığınız hiçbir şeyi dışarıya asla yansıtmak istememiş gibi bir haliniz var aşk hayatınızda arkadaşlar. Burada bunu çok net bir şekilde görebiliyorum. Yani bir bekleme enerjisi var ya burada. Her ne kadar adım atsanız da, oldurmaya çalışsanız da, siz başlatan enerji olsanız da hep karşıdan bir beklentiniz olmuş. Bu beklentileriniz karşılanmamış. Belki de siz sadece dışarıya karşı değil, aşk yaşadığınız, yani aşk hayatınızda aldığınız kişilere de karşı da böyle göstermiş olabilirsiniz kendinizi. Ben iyiyim aslında, mutluyum, ihtiyacım yok gibi. Biraz arkadaşlar burada açıkçası biraz ego da seziyorum. Yani egoist tarafınız biraz belki ilişkilerde kabarıyor olabilir. Ama dediğim gibi bakın, aslen olan hep buymuş. Geceler boyunca belki uyuyamamak, dediğim gibi melankolik durumlar, ruhsal problemler, bu her şey olabilir. Yani biraz sıkıntılı bir enerji var burada arkadaşlar. Bunu söylemeliyim. Fakat şunu da hissediyorum ki aslında bunun böyle olmasının sebebi tamamen sizsiniz. Belki hep karşınıza böyle insanların çıktığını ve size hak ettiğiniz değeri vermediğini düşünmüş olabilirsiniz. Fakat burada aslında hak edilen değeri vermesi gereken kişi kendinizden öncelikle biziz arkadaşlar. Bunu fark etmemiz gerekir. Hep işte burada bu bekleyen, hep o değerin, yani biri gelsin de bana hak ettiğim değeri versin, beni pamuklara sarsın, o kadar sevsin ki çok değerli olduğumu hissedeyim beklentisi zaten sizi
bu duruma sokmuş gibi görünüyor. Öncelikle biz kendimize hak ettiğimiz değeri vermeliyiz arkadaşlar. Bunu da böyle bir dipnot olarak belirtmek istedim. Şimdi bakın dediğim gibi burada gerçekten ateş elementinin şeyi çok fazla etkisi. Siz aslında aşkta çok tutkulu, karşılığını yani istediği bir kişi karşısında olsa ona bütün sevgisini, aşkını verecek, çok fazla tutkuyla bağlı olabilecek bir kişisiniz arkadaşlar. Fakat dediğim gibi sürekli zihninizi meşgul eden durumlar var. Bakın burada da çıkmış. Burada da çıkmış aynı şey. Hep böyle bir somut bir adım beklemişsinler. Ufak da olsa, bakın ufak da olsa bir şey olsun, bir sinyal gelsin, o karşımdaki kişi adım atsın gibi beklentileriniz çok fazla olmuş arkadaşlar. Geçmişe yönelik kartlar bu şekilde çıkmış. Dediğim gibi birazcık sıkıntılı ve melankolik bir aşk hayatınız olmuş gibi görünüyor. Bakalım başka atladığımız bir durum var mı? Evet, geçmiş enerjiler bu şekilde arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Güncel enerjide durumunuz nedir? Yani aşk yolculuğunuzla ilgili bakıyoruz tabii ki arkadaşlar bu kartlara. Arkadaşlar şunu söylemeliyim. İlk başta şunu kesinlikle söylemeliyim ki bu döngü bitiyor. Az önce bahsettiğim bütün bu döngü, bütün bu sıkıntılar, bütün bu melankoliler, bu bekleyişler, aman ne zaman bitecek, hep böyle mi gidecek dediğiniz ne varsa bu desteği seçen arkadaşlarım için bir dönem kapanıyor. Açılımın başında demiştim ya, bir şeyler hissediyorum arkadaşlar kolektifte, özellikle de çoğunluğu, yani kolektifteki kişilerin çoğunluğunda böyle bir dönüm noktasına gelme durumu var demiştim. İşte tam olarak bu desteği seçen arkadaşlarım bu durumdalar arkadaşlar. Şimdi bakın siz geçmişte yaşadığınız bu sıkıntıların ve melankolik durumların sonrasında güncelde şu anda gerçekten kendinize olan güveninizin yerine geldiğini görüyorum. Bu bir olayla, yani size güveninizi yerine getirecek bir olay olmuş olabilir. Örnek veriyorum, uzun zamandır beklediğiniz bir haberi almışsınızdır ya da bir şekilde arkadaşlar kendi hayatınızda, kendi senaryolarınıza göre alın lütfen bunu. Yani bir şekilde kendinize olan inancınızın ve güveninizin yerine geldiğini görüyoruz. Zaten döngünün kapanması için bunun olması şartmış. Evet, şu anda gerçekten iyi bir noktadasınız kendiniz adınız arkadaşlar ve yaratıcı bir girişim. Bakın siz ya hobilerinizle ilgilenmeye başladınız ya iş hayatınızla ilgili, yani hayat yolculuğunuzda aşk dışında arkadaşlar herhangi bir konuda yaratıcı bir girişime başlamak üzere olabilirsiniz. Yeni bir iş, yeni bir hobi, yeni bir uğraş, belki yetenekleriniz doğrultusunda yeni bir eğitim. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tarz bir şeye girişmek üzeresiniz ki zaten burada kendinize olan inancınız size bu hevesi getirmiş. Şu anda tam olarak bu hevestesiniz arkadaşlar. Bakın burada kitap kartı var. Şimdi siz bir sırra erişiyorsunuz. Ya eriştiniz arkadaşlar çok kısa bir süre önce ya da tam şu anda bu sırra erişiyorsunuz. Buradaki kitap henüz kapalı. Daha henüz açılmamış. Fakat arkadaşlar bu kitap açılacak. Siz öyle bir sırra erişeceksiniz ki hemen yanındaki kart ne diyor? Bakın anahtar kilide girmiş. Kapı açılacak. Yani bu kitap açılacak arkadaşlar. Çok uzun zamandır belki de beklediğiniz bir bilgi, bir sır açığa çıkıyor ve kart diyor ki sizlere sorunların çözüme kavuşuyor. Kaçırdığın fırsatlar için üzülme. Çünkü daha iyi bir şekilde tekrar ayağına gelecek. Bakın arkadaşlar şimdi bunu okuduğum zaman şu anda hissettiğim şey ne biliyor musunuz? Biz neye bakıyoruz burada? Biz aşk hayatınıza eskisiyle mi yoksa yeni biriyle mi devam edeceksiniz diye bakıyoruz. Ve kart bize diyor ki sorunların çözüme kavuşuyor, kaçırdığın fırsatlar için üzülme. Çünkü daha iyi bir şekilde tekrar ayağına gelecek. Yani burada diğer kartları henüz görmemekle birlikte şöyle bir yorum tabii ki yapabilirim. Sizin aşk hayatınıza eskilerden, yani ex partner niteliğinde birisinin gelme ihtimali çok yüksek. Ve bu kişi aslında
sizi zamanında üzmüş, kırmış, bu sıkıntılara sokmuş belki ve beklediğiniz, yani gelmesini beklediğiniz bir kişi olabilir. Çünkü kart tam olarak bana burada bunu anlatıyor ve bu kitap kartının henüz kapalı olması sizin bu bilgiye henüz daha vakıf olmadığınızda, ama çok yakında bunu, yani çok beklediğiniz o ex partnerin, yani gelmesini istediğiniz bir ex partneriniz varsa arkadaşlar, onun çözümlerle geleceğini, daha iyi bir şekilde ayağınızda geleceğini söylüyor. Yani sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Siz zaten belirli aşamalardan geçmişsiniz arkadaşlar. Çözümle gelen biri var burada. Çözümle gelen ve uzun zamandır belki de sır gibi olan, sessiz soluğu çıkmayan, hakkında hiçbir bilgi alamadığınız, sizi böyle karanlıkta, gizemde bırakan bir kişinin tekrar çözümlerle geldiğini görüyoruz. Bakın bu çok önemli. Yani tekrar gelmesi başka bir konu. Hani gelip yoklayıp gitmesi şeklinde değil. Burada diyorum size, bir dönem kapanıyor sizin için. Yeni bir sayfa açılıyor. Burada kişinin çözümlerle gelmesi çok önemli arkadaşlar. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu kişi, geçmişten bir kişi, çözümlerle gelecek gibi görünüyor. Henüz gelecek kartlarını açmadım. Bakın günceldeyiz. Bu kart bana bu izlenimi verdi. Bunu bir kenara koyalım arkadaşlar. Bakın siz geçmişte bu kişiyle resmi bir birliktelik, yani bu nedir? Mesela aziz kartı nedir? Geleneksel bir yapı. Hani böyle elinden tutup bu benim hayatımdaki kişi diyebileceğiniz bir pozisyonda olmak istemişsiniz. Yani bu da ihtimallerden bir tanesi. Tabii evlenmek de istemiş olabilirsiniz. Resmi bir yapının, geleneksel bir yapının içine girmek, ailelerin tanışması gibi konuların olmasını aranızda istemişsiniz gibi görünüyor. Fakat sizi hayal kırıklığına uğratmış bu kişi kupa beşlisiyle. Yani sizi birçok konuda hayal kırıklığına uğratmış bu kişi arkadaşlar. Ve kılıç onlusu geliyor yanında. Yani bakın şu anda dedim ya size, bir dönem kapanıyor. Kılıç onlusunun altında dünya kartı var. Yani bu ne demek arkadaşlar biliyor musunuz? Gerçekten çok acı çekmişsiniz. Belki sırtınızdan bıçaklandınız. Belki ihanete uğradınız. Ya da ihanet olmasa bile, yani üçüncü bir kişi olmasa bile kendinizi böyle ihanete uğramış gibi, kandırılmış gibi hissettiniz. Size gerçekten çok büyük acılar çektiren bir kişiden bahsediyoruz burada. Fakat arkadaşlar bitiyor. Bakın kılıç onlusu, serinin son kartı bitiyor artık. Ve dünya kartı tamamlanıyor bu döngü. Yeni bir döngü başlıyor. Aynı şeyleri tekrar söylemek istemiyorum. Fakat arkadaşlar çok güzel. Şu andaki güncel durum harika. Hayal kırıklıklarınızın hepsinin, bütün yaralarını sarıp size çözümlerle gelecek bir kişi ve bitmekte olan acılar görünüyor arkadaşlar. Bakın burada da asa onlusu var. O kadar yorgunsunuz ki şu anda. Adım atacak haliniz yok. Böyle pılıyı pırtıyı toplayıp gitmek istiyorsunuz. Belki başınızı alıp gitmek istiyorsunuz. Ve arkadaşlar doğal olarak bu kadar sıkıntıdan sonra tabii ki bir kılıç kraliçesi formundasınız. Yani bu ne demek? Kılıç kraliçesi sert, kızgın, öfkeli, kendine duvarlar ören, kararlı, soğuk bir kraliçedir. Kılıç kraliçesi arkadaşlar. Şu formdasınız bence siz şu anda. Fakat diyorum arkadaşlar, bakın bitiyor dünya kartı. Şu anda tam olarak döngünün çok yaklaştırdığım zaman bulanık görünüyor sanırım arkadaşlar. Bunu şöyle yapsam net görüyor musunuz? İnşallah görüyorsunuzdur. Bu arkadaşlar döngünün kapandığını müjdeliyor bizlere şu anda. Gerçekten çok güzel. Burası da harika çıktı arkadaşlar. Peki bakalım gelecek enerjilerde durum nedir? Aşk yolculuğunuzda. Harika. Çok anlamlı bir kart geldi. Ya çok güzel çıktı arkadaşlar. Gerçekten. Oh. Ya gerçekten çok heyecanlanıyorum böyle kartlar. Kusura bakmayın, bazen böyle aşırı tepkiler verebiliyorum ama gerçekten çok heyecanlanıyorum kartlar bu şekilde çıktığı zaman. Ya kartlar resmen konuşuyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Güneş kartı, aşıklar kartı, para altılısı kartı, iki büyük arkana. Yani hepsini anlatacağım şimdi. Bir saniye. Bir yudum su içeyim. Evet. Bakın arkadaşlar, az önce size nerede benim o kartım? Evet, burada. Az önce size bir bilgiye erişeceğinizi söylemiştim değil mi? Bakın kartlar birbiriyle nasıl konuşuyor. Burada diyor ki
Şimdi gelecek bu güncelde kitap daha kapalı demiştim, açılmamış demiştim size hatırlarsanız. Gelecekte de diyor ki bilgiyi bilgeliğe dönüştürün. Buyurun. İşte uyum, işte ahenk bu arkadaşlar. İşte kartların, tarot kartlarının enerjisinin gücü bu. Yani diyor ki bak sana şimdi bir bilgi gelecek. Bunu çok iyi değerlendir. Bu bilgiyi iyi kullan. Bunu bilgeliğe dönüştür. Burada açılacak olan kitaptaki bilgiyi bilgeliğe dönüştür diyor arkadaşlar. Şahane bir mesaj. Ve siz bakın. Şimdi aslan ruhu gelmişti. Evet siz gerçekten cömertçe seviyorsunuz. Fakat siz dedim ya bir güveninizin kendinize inanmaya başladığınız bir dönemdeydiniz. Yine aynı şekilde kendinize inanmaya başladığınız bir döneme giriş yapmıştınız güncelde. Ve burada diyor ki andaki enerji bakın. Yanınızda bir yanınızda aslan. Bir yanınızda aslan, diğer yanınızda kaplan. Bütün gücünüzü toparlayıp tekrar ayağa kalkacaksınız arkadaşlar. Siz belki de hiç olmadığı kadar eskisinden bile güçlü bir şekilde burada ayağa kalkacağınızı görüyoruz. Çok yakın bir gelecekten bahsediyorum. Öyle uzak bir gelecek değil. Ve balık kartı bakın arkadaşlar. Şimdi burada balık kartı kısmet tabii ki. Balıklar kısmet demektir. Bolluk, bereket demektir. Yani aşk hayatınızın şaha kalkmasıyla birlikte para, pul, bolluk, bereketle ilgili konuların da aynı şekilde şaha kalkacağını görüyoruz yakın gelecekte. Ve bu kartta arka tarafta bir yelkenli vardır aynı zamanda. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle yapalım. Bu yelkenli arkadaşlar size uzaklarda belki de kendini sizden uzak tutan, kaçan giden birinin geri gelişini ve onun da kısmetiyle birlikte geri dönüşünü de görebiliriz burada yakın bir gelecekte. Yani çok güzel, çok olumlu bir açılış yaptık gelecek kartlarında ve burada diyor ki içine dert ettiğin sıkıntılardan kurtulacaksın. Aldığın güzel haberleri rahatlayacaksın. Kart bu şekilde mesaj veriyor arkadaşlar sizlere. Yani bakın aldığım güzel haberleri yine buradaki bu bilgiye bağlıyorum. Siz öyle bir şey öğreneceksiniz ki arkadaşlar. Bugüne kadar ki belki bütün sıkıntılarınızın boşu boşuna olduğunu, kendinizle hani çok da fazla dert ettiğinizde ilk kartlarda çıkmış ya çok düşünüyorsunuz, kendinize çok dert ediyorsunuz gibilerinden. Şuradaki bilgi sizin işte hayatınızı değiştirecek olan, kafa yapınızı, ruh halinizi değiştirecek olan bilgi bu. İşte bilgisizlikten dolayı belki de kafanıza bu kadar çok taktınız. O gizem insanı çok düşündürür ya arkadaşlar. Öyle olabilir ama diyor ki içine dert ettiğin sıkıntılardan kurtulacaksın. Aldığın güzel haberlerle rahatlayacaksın diyor arkadaşlar. Çok güzel. Azize kupa sekizlisi bakın. Şimdi anlık enerjide Aziz gelmişti. Gelecek enerjide Azize geliyor. Siz arkadaşlar bakın siz sezgilerinize ve yüksek benliğinize güvenin. Biraz materyalist ve zihin yapısından yani materyalist düşünmekten ve zihin çalıştırmaktan ziyade biraz daha hani onu dengeleyebilmek, iç dünyanızla zihin arasındaki dengeyi kurabilmek. Tamamen iç dünyaya da dönün demiyorum ama bakın arkadaşlar bu Azize bize burada hem bunu anlatır hem de gizemleri anlatır. Siz bir gizemin açığa çıkmasıyla beraber zaten güçlenecektiniz. Evet şurada size verilecek olan o bilgiyi çok iyi kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. İşte burada Azize bize bu bilge, yaşlı bilge kadın arketipidir zaten Azize biliyorsunuz. Yani bilgece hareket etmeniz konusunda bir uyarı ve kupa sekizlisi arkadaşlar. Artık böyle gereksiz inanç kalıplarından uzaklaşmanız, size hizmet etmeyen, yani burada arkadaşlar bu gereksiz inanç kalıplarının artık terk etmeniz ve açılan bu yeni döngüyle birlikte doğru yöne doğru gitmeniz gerekiyor. Doğru yönün ne olduğunu işte siz biliyorsunuz arkadaşlar buradaki Azize kartıyla birlikte. Ve bakın para altılısı. Belki de bugüne kadar hiç duygusal ya da yani hayatınıza giren kişilerle ya da kişiyle duygusal bir alışveriş içerisine giremediniz, paylaşımda bulunamadınız, istediğiniz gibi de olmamış olabilir arkadaşlar. İşte burada para altılısıyla birlikte artık bu açılan yeni döngüde aranızda her türlü paylaşımın gerçekleşeceği gerçekten çok güzel bir dönemin başladığını görüyoruz arkadaşlar burada.
Yani sadece duygusal konuda değil, hayata dair diğer şeyleri de paylaşmak, maddi konularda fikir alışverişlerinde bulunmak, belki ortak bir bütçe hazırlamak, ki bu da zaten hayatı beraber paylaşmayı gerektiriyor arkadaşlar. Bu gibi konulara artık giriş yapacağınızı görüyoruz ve dediğim gibi güncelde çıkan çözümlerle birlikte size gelecek bir kişiyle bu olabilir arkadaşlar gibi görünüyor. Şimdi devam edelim. Genel bir yorum tekrar yapacağız. Bakın Güneş ve Aşıklar kartı çıkmış. Yani daha ne olsun arkadaşlar? Yani çıkabilecek en güzel kart zaten Güneş kartıdır bir destede. Siz işte bu açığa çıkan sır dedim ya arkadaşlar ve Azize de zaten sırlardan bahsediyordu. Bu sırrın açığa çıkmasıyla birlikte çok yakın bir zamanda arkadaşlar, artık beklemek yok uzun uzun. İşte güneşin doğması, aydınlanması, yani o karanlığın aydınlanması ve sizin aynı şu figürde olduğu gibi, kartın üzerindeki figürde olduğu gibi şöyle bir ellerinizi açıp oh be demeniz gibi durumlar söz konusu çok yakın bir gelecekte arkadaşlar. Gerçekten çok şahane çıkmış ve aşıklar, aşkla yapılan seçimler. Bakın ateşli, tutkulu bir aşk. Belki de hiç olmadığı kadar eskisinden bile daha iyi bir şekilde yaşayabileceğiniz. Çünkü burada da bir asa şövalyesi var arkadaşlar. Ben bu destede buram buram aşk ve tutku görüyorum. Ateşli bir başlangıç görüyorum. Bunu kesinlikle söylemeliyim. Bakın asa şövalyesi. Siz gönlünüzde yatan o istediğiniz, çok istediğiniz şey var ya, ben bunu daha çok tabii geçmiş ex partnerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani ex partneri hep görmek istediğiniz o kalıp var ya, kalıp demeyelim de o hal, hak ettiğinizi düşündüğünüz, olursa özgüveninizin çok yerine geleceğini düşündüğünüz o haller var ya arkadaşlar. İşte tam olarak ondan bahsediyorum. Karşınızda böyle bir kişi görme ihtimaliniz çok yüksek, yakın bir gelecekte. Güneş ve Aşıklar. Şahane. Evet arkadaşlar, yakın geleceğin enerjileri bunlardı. Şimdi bir de sonuç kartlarına bakalım. Sonrasında da tavsiyeler alacağız size. Bakalım sonuç olarak. Bakın bırakma zamanı diyor arkadaşlar. Az önce bahsetmiştim size kupa sekizlisinde. Bırakmanız gereken bakın artık size hizmet etmeyen durumlardan ayrılmanız gerekiyor. Düşünce kalıpları olabilir bunlar. İnanç kalıpları olabilir. Her şey olabilir. Size enerjinizi düşüren insanlar olabilir. Etrafınıza, çevrenize fark etmez. Bunları çok iyi düşünüp ayıklamaya başlamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani burada hiçbir şey yapmadan olmayacak tabii ki bunlar. Siz de üzerinize düşen görevleri yapmak durumundasınız. Ve Kupa 8'lisi bundan bahsetmişti az önce. Ve burada da diyor ki bırakma zamanı. Artık bırak. Yüklerini at. Çok güzel. Çok güzel, evet. Şöyle yapalım. Hepsini açalım. Arkadaşlar, şimdi burada kılıç üçlüsü kartını görünce düşündüğüm, genel olarak açılımla ilgili yapabileceğim yorum şu olur. Bir kısmınız burada kendinize uyuyorsa lütfen bunu alın. Bir kısmınız gerçekten üçüncü bir kişi yüzünden bu ilişki bitmiş ve çok acı çekmiş olabilir. İlişkide 3 kişinin birden canı yanmış olabilir. Ya da sizin canınız burada ciddi anlamda acımış olabilir. Çok beklemiş olabilirsiniz bu durum düzelecek diye. Çok sabretmiş olabilirsiniz. Ama arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Gerçekten bu desteği seçen arkadaşlarımın acının içinden geçtiğini düşünüyorum. Böyle ciğerlerinin acıdığını düşünüyorum acıdan. Çünkü bu çok değişik bir şekilde resmedilmiş ve ki artık kendini böyle acıdan salmış, teslim olmuş, teslimiyet noktasına gelmiş ki bu güzel bir noktadır arkadaşlar. Teslimiyet noktasına gelebilmek. Burada böyle bir figür var bu destede. Kılıç üstünde. Gerçekten çok içim acır her gördüğümde. Gerçekten böyle bir bu beklediğiniz, yani bu durum artık düzelsin dediğiniz, kendinizi böyle direnmeyi bırakıp teslim olduğunuz, bıraktığınız andasınız şu anda tam ve işte bu arkadaşlar, bu teslimiyet sonuç olarak size asa ikilisi demek,
normalde beklemek demektir ama bu destede, Sufi destesinde güzel olana doğru yol almak demektir. Yani acının içinden geçen bir kişinin, şu şekilde gösterelim arkadaşlar. Hatta üçü birden göstermek istiyorum şöyle. Bakın, acının içinden geçmişsiniz. Teslimiyet duygusuna artık erişmişsiniz. Kendinizi sisteme ve Yaradan'a teslim etmişsiniz. Ve arkadaşlar işte bu andan itibaren artık sizi güzelliklere doğru götürecek yola giriş yapmışsınız. Zaten döngü kapandı demiştik. Asa ikilisiyle beraber gerçekten çok doğru yoldasınız şu anda. Sabrınız, sükunetiniz, belki asaletiniz, davranışlarınızla çok doğru bir yoldasınız arkadaşlar. Bu şekilde davrandıysanız eğer, ve bakın sonuçta kupa üçlüsü. Yani siz arkadaşlarınızla kutlama yapacağınız, çok uzun zamandır beklediğiniz o haberi aldığınız için ya da o kişinin gelmesiyle beraber böyle kutlamalar yapacağınız bir döngüye giriyorsunuz. Bu kutlama çok yakın arkadaşlar. Lütfen bu açılımda, bu destede anlattıklarım gerçekleşirse lütfen yorumlar bölümüne yazın. İnanın bu beni çok heyecanlandırır, çok sevinirim. Bizlerle de paylaşın. Ya da olduysa buna benzer bir şey çok yakın, yani çok yakın bir geçmişte, güncelde de olmuş olabilir bu bazılarınız için. Lütfen paylaşın bizlerle arkadaşlar. Şu şekilde kutlama yapacağınız, bir oh be diyeceğiniz, az önce güneş kartı da vardı. Çok yakın arkadaşlar, böyle zamanlar sizin için, bunu söylemeliyim. Bakın burada da bir asa altılısı, kupa dokuzlusu. Size kendinizi gerçekten başarmış hissettirecek ve zafer kazanmış hissettirecek gelişmeler kapıda. Ya oldu ya da çok yakın bir gelecekte, yani çok yeni oldu ya da çok yakın bir gelecekte olacak. Kupa dokuzlusu. Ben tamamım. Tamamım ya. Benim artık bir eksiğim yok. Yani duygusal anlamda, aşk hayatı. Çünkü çok beklemişsiniz arkadaşlar. Bunu görüyoruz. Ve sizi bekleten kişi. Bakın şimdi burada sonuç kartları çektik ve gelen son kartın manidarlığına bakar mısınız? Şimdi siz bir kılıç kraliçesi olarak çıkmıştınız ya az önce. Ben tekrar onu bir bulmak istiyorum. Bu bir açılımda daha böyle çıkmıştı. Göstermiştim. Çok hoşuma gitmişti. Kılıç kralı ve kraliçesi. Bulacağım arkadaşlar, bir saniye. Evet, buldum. Bakın sonuç olarak çıkan kart kılıç kralı arkadaşlar. Şimdi burada size yapacağım yorum şu. İşte sizi bekleten, size bu kadar belki acıyı çektiren, kendini böyle uzaklara atmış, tenhalara atmış, oralarda düşünmüş, gizem yaratmış, böyle belki ölü taklidi yapmış. Bakın arkasında karlı dağlar var, soğuk. Tepede yalnız başına düşünen sert bir kraldır. Aynı zamanda çok karizmatik bir kraldır arkadaşlar, kılıç kralı. Bu şekilde ki bir kişi, bu arada hava grubu burçlarına da mensup olabilir ama olmak zorunda değildir. Yani sadece burada enerji olarak çok sert, keskin bir kişiden bahsediyoruz arkadaşlar. Ve bakın siz de bir kılıç kraliçesi olarak gelmiştiniz. Birbirinize sırtınız dönmüş. Belki o kişiyi, hani dedim ya size, kendinizi aslında olduğu gibi değil de çok daha farklı göstermişsiniz. Hani aslında çok acı çektiğiniz halde çekmiyor gibi gösterdiniz ya. İşte bu kişi arkadaşlar o kişi. Yani ex partnerden bahsediyoruz. Bu desteği seçen arkadaşlarım için geçmişte sizi bu şekilde soğukta bıraktığı için siz de ona onu taklit edercesine, yani sen bana böyle davranıyorsan ben de sana böyle davranırım, al sana dediğiniz bir kılıç kralından bahsediyorum. Siz zaten bu hale getiren bu kişiymiş ve bu kişinin çözümlerle birlikte geri döneceğini görüyoruz arkadaşlar. Ve şunu da eklemek istiyorum. Bildiğiniz gibi çoğunuzun kılıç kralı ve kılıç kraliçesi ruh eşidir arkadaşlar. Yani bir ruh eşi bağlantısı içerisinde olabilirsiniz gelecek olan kişiyle. Evet. Bir kılıç kralı çözümlerle birlikte kılıç kraliçesine geliyor arkadaşlar. Çok yakın bir zamanda bu olacak gibi görünüyor bu desteği seçen arkadaşlarımız için. Ve bakın şimdi bırakma zamanı demiştik. Evet, sizin bırakmanız gereken, size hizmet etmeyen, üzerinizde yük ve ağırlık yapan enerjiler var. Burada da diyor ki planlama ve harekete geçme. Siz aşk dışında, yani aşk hayatınız dışında yapmak istediğiniz şeyleri artık bekleme modundan çıkıp, kişiyi bekleme modundan çıkıp hayatınızla ilgili yapmak istediğiniz şeyleri harekete geçirme zamanınız geldi arkadaşlar. Siz zaten bu moda girdiğinizde kişinin gelmesi çok daha hızlanacaktır. Siz
Diyor ki yani bu kart, sen artık burayı düşünme. Bu kısmını artık düşünme. Bu kısım bizde, sistemde. Sen çok bekledin, çok sabrettin. Artık senin yüzünün gülme vakti. Sen kendi hayatınla ilgili plan ve projelerini artık hayata geçirmeye odaklan. Bırak burayı. Burası tamam. Burada sıkıntı yok. Diyor. Bakın, belki bir seyahat planı olabilir. Belki gerçekten yeni bir iş olabilir. Burada böyle kalem görüyoruz. İşte harita görüyoruz. Bir proje, dediğim gibi. Her anlamda olabilir bu arkadaşlar. Kendi hayatınızla ilgili planlamalarınızı biraz daha öne alın diyor kart arkadaşlar. Burada şeye gitti aklım, şuraya gitti, oraya da okuyacağım size. Buradaki bu tabut kartında artık bırakma zamanı diyor ya arkadaşlar. Bitir artık, bırak diyor yani. Bak, tabut kartı da gelmiş. Bitir. Artık gereksiz olan ne varsa bitir. Aynı şeyleri tekrar söylemeyelim. Tabut kartını oraya bağladık. Ve burada da diyor ki arkadaşlar, çok düşünüp kafanı yormaktan vazgeçmelisin. Sıkıntıların geride kalacağı döneme geçiyorsun diyor. Bakın, ben demiyorum, kart diyor arkadaşlar. İnşallah net görüyorsunuzdur. Çok isterim görmenizi, çünkü çok güzel bir mesaj. Evet. Tekrar edelim. Çok düşünüp kafa yormaktan vazgeçmelisin. Sıkıntıların geride kalacağı bir döneme geçiyorsun. Ne demiştim? Artık düşünme. Sıkıntılar geride kalacak. Sen hayat planlarınla ilgilen. Bu haşmetli ve heybetli kılıç kralı, bu cool ve karizmatik kılıç kralı geri geliyor arkadaşlar. Çözümlerle birlikte. Ve ne demişti? Bir saniye bulabilirsem tekrar onu size göstermek istiyorum. Güzel bir mesaj çünkü. Evet. Sorunların çözüme kavuşuyor. Kaçırdığın fırsatlar için üzülme. Çünkü daha iyi bir şekilde tekrar ayağına gelecek. Bu kılıç kralı geliyor arkadaşlar. Lütfen güzel, müjdeli haberlerinizi bizlerle de paylaşın ki bizler de sizlerin sevincine ortak olalım arkadaşlar. İnanın çok mutlu olurum böyle bir şey olursa. Ki enerjiler zaten bu yönde. Peki. Tavsiye alalım. Bir büyüye danışalım arkadaşlar. O büyükte tabii ki Rumi ve meleklerimiz. Bakalım meleklerimiz ve Rumi size bu konuda ne tavsiye ediyorlar? Bu desteği seçen sevgili arkadaşlarım için neler tavsiye edersiniz sevgili meleklerimiz? Evet, şu kart gelmek istedi, aldık. Peki sevgili Rumi, sen ne demek istersin? Nasıl bir mesaj vermek istersin? Bu kartı seçen sevgili arkadaşlarım, özür dilerim, bu desteği seçen sevgili arkadaşlarımız için. Evet. Alttan attı kendini. Kabuğunu kır. Olduğun kişi ol. Hem kendine hem dünyaya karşı. Artık kendin olma vakti geldi. Arkadaşlar, belki de bırakma zamanı demiştik ya. Belki de bundan bahsediyor. Sizin bir konuda kabuğunuzu kırmanız ve kendinizi aşmanız gerekiyor arkadaşlar. Az önce zaten bunu söylemiştim. Melekler de bunu onaylıyor. Kabuğunu kır. Olduğun kişi ol. Yani ya da olman gereken kişi ol. Hem kendine hem dünyaya karşı. Bir de dedik ya arkadaşlar, hani dışarıya karşı çok değişik gösteriyorsunuz. İçiniz kan ağlasa dışarıdan çok mutluymuş gibi. Hayır arkadaşlar, bunu yapmak zorunda değilsiniz. Siz üzüldüğünüz için, aşk acısı çektiğiniz için kimse sizi ayıplayamaz, yadırgayamaz. Neyse içinizden geldiği gibi yaşayın. Acınızı da yaşayın, sevincinizi de yaşayın. Yani burada gurur yapacak bir durum yok. Bunu da naçizane böyle araya sıkıştırmak istedim. Hem dünyaya karşı artık kendin olma vakti geldi diyor arkadaşlar melekleriniz. Değneklerin altılısı. Buyurun arkadaşlar. Asa altılısı gelmişti zaten. Aynı kart, değneklerin altılısı Rumi'de de geldi. Ne demiştim burada? Zafer, başarı. Yani sizin artık bir şey başarmanız. Ve burada da diyor ki ay ve güneş gibi uçarım, gökyüzünün perdelerini açarım. Arkadaşlar, siz bu zafer sonrasında büyük bir kutlama yapacaksınız. Çünkü çok beklediğiniz ve çok hak ettiğiniz bir zafer olduğunu düşünüyorum. Rumi ve meleklerimiz de diyor ki, yani Rumi diyor ki hiç merak etme, bu konu çözülüyor. Bu zaferi kazanacaksın. Ve kabuğunu kıracaksın. Kabuğunu kır.
Artık kendi hayatınla ilgili bütün kabukları kır. Arkadaşlar şahane bir açılımdı gerçekten. Yani ben şöyle bir de şifa çalıştırmak istiyorum açıkçası Rumi ile beraber. Bu desteği seçen sevgili arkadaşlarım için evrenden gelen en yüksek şifanın akmasına ve buna kanal olmayı niyet ediyorum. Arkadaşlar şahaneydi. Kendinize çok iyi bakın çünkü her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Ben şimdi hemen ikinci desteğe geçiyorum. Evet arkadaşlar, açılıma ikinci desteğiyle devam ediyorum. Yani bu mavi tüyü seçen arkadaşlarımla. Bakalım siz yolunuza kimine devam edeceksiniz? X mi, next mi? Ona bakacağız. Öncesinde ilişki hayatınızda, yani aşk hayatınızda geçmişte neler yaşanmış buna bakacağız. Dediğim gibi ilk destede de dediğim gibi arkadaşlar, bu tamamen sizin aslında sürecinizle alakalı. Sizi biraz kamerayı size çevirerek, yani aşk hayatınıza çevirerek inceliyoruz bu açılımda. Bakalım geçmişte nasıl olmuş genellikle aşk hayatınızda durumlar. Arkadaşlar geçmişte aşk hayatınızda aile olmayı çok istemişsiniz. Belki bir aile kurmak, belki çocuk sahibi olmak gibi konularda ciddi anlamda isteklerinizin olduğunu görüyoruz. Yani belki de bunu bir takıntı haline bile getirmiş olabilirsiniz. Bu desteği seçen arkadaşlarım için bu umut çok yüksekmiş. Yani evet, ben bir gün çok güzel bir aile kuracağım. Belki aklınızda bir kişi vardı. Belki bunun olmasını istiyordunuz. Çok güzel bir aile kuracağım. Hatta birden fazla belki çocuk sahibi olacağım gibi böyle mutlu aile hayallerinizin gerçek anlamda olduğunu, yani bunun çok yüksek olduğunu, bu isteklerinizin ve evrenin bunların hepsini size vereceğine inandığınızı görüyoruz. Bu konuda umudunuz gerçekten varmış arkadaşlar. Biraz bu destede aile olmaya yönelik isteğin çok kuvvetli olduğunu görüyorum. Bu desteği seçen arkadaşlarım için. Şimdi bakın burada ne diyor? Gizli kalması gereken konular var. Özelini ve sırlarını kimseyle paylaşma diyor arkadaşlar. Siz belki de bu tür isteklerinizi çok fazla dillendirip enerjiyi çok fazla dağıtmış olabilirsiniz. Ya da kendinize ait isteklerinizi, hayallerinizi ya da sırlarınızı arkadaşlar çok fazla açık etmiş olabilirsiniz. İnsanlara güvenip bunu çok fazla paylaşmış olabilir ve bunun sonrası da hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz diye düşünüyorum bu desteği seçenlerde. Çünkü burada bir kule kartı var. Yani bu kartın hemen ardından bir kule kartı geliyor. Ya da arkadaşlar şöyle de diyebiliriz. Aileye ait bir sırrı dillendirip, yani söylenmemesi gereken bir şeyi söyleyip dillendirip bununla ilgili bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Ya da kendi aşk hayatınızla ilgili bir sırrı ya da bir düşünceyi ailenizle, yani paylaşmamanız gereken bir konuyu belki ailenizle paylaşıp bu konuda sıkıntı çıkmış olabilirsiniz. Bu saydığım ihtimallerin arasından kendinize uyanları alabilirsiniz arkadaşlar. Ama burada dediğim gibi bir aile teması görüyorum ve bunun çok fazla dillendirildiğini, çünkü bazı şeylerin çok fazla dillendirilmemesi gerekir arkadaşlar. Sizler benden daha iyi biliyorsunuz bunu. Bu nedenle de bir bakın, yıkılan kule, kılıç beşlisi ve para kralı görüyorum burada. Şimdi arkadaşlar, siz burada gerçekten çok güvendiğiniz ve sırrınızı paylaştığınız bir kişiden dolayı bu kule etkisini yaşamış olabilirsiniz. Ya da siz bu aileyi nasıl anlatılır bu şimdi? Bir saniye toparlayayım arkadaşlar. Bazen gerçekten enerji geliyor. Böyle arka arkaya birkaç ihtimal geliyor ama sıralamakta çok zorlanıyoruz bazen. Tarot okumak böyle bir şey. Şimdi bakın, şunu söyleyeceğim. Ya siz bir aile kurmak üzereydiniz geçmişte ve her şey yolunda giderken
Anlatılmaması gereken bir sırrı ya da bir özelinizi, bakın burada özelini ve sırlarını kimseyle paylaşma diyor. Gizli kalması gereken bir konuyu paylaşmış ve her şeyi bu yüzden her şeyi mahvetmiş olabilirsiniz. Ya da her şey bu yüzden mahvolmuş olabilir arkadaşlar. Belki de bir aile kurdunuz. Belki bir aileniz vardı. Evet, çocuklarınızın da olduğu mutlu bir aileniz vardı. Ve yine gizli kalması gereken şeyler açığa çıktığı için burada yine bir kule etkisi oldu. Yani yuvanız dağıldı belki. Ayrıldınız belki arkadaşlar. Burada gizli kalması gereken konuların gün ışığına çıkmasıyla ilgili bir problem var arkadaşlar. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Burada bir sıkıntı yaşanmış. Ya aile olunmuş, o aile parçalanmış bu nedenden dolayı ya da dağılmış ya da aile olunmak üzereyken böyle bir yıkım yaşanmış gibi görünüyor. Hiç beklemediğiniz yerden darbe yemişsiniz arkadaşlar. Yani evli olun ya da olmayın fark etmez. Ya da ailem gibi gördüğünüz, çok fazla inandığınız, güvendiğiniz bir yerden çok ağır bir darbe yemişsiniz. Bakın kule kartı. Ve sonrasında bir hayal kırıklığı. Yani burada yaşadığınız bu şey her neyse, yalnız arkadaşlar sizi belki de olabileceğiniz en iyi versiyona taşımış. Bak iyi tarafı bu. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü burada bir para kralı çıkıyor. Yani kılıç beşlisi ve para kralı. Bu destedeki kılıç beşlisi gölgelerle yüzleşmek, kendinle yüzleşmektir. Arkadaşlar bu şekilde resmedilmiştir. Sufi destesindeki kılıç beşlisi. Ve burada da para kralı. Yani siz bu yaşadığınız yıkımdan sonra aslında ya akıllandınız gerçek anlamda ya da güçlendiniz arkadaşlar. Yani burada evet bir acı çekme durumu var. Bir yıkım var. Bu aile meselesiyle ilgili, güvendiğiniz yerle ilgili bir yıkım var. Fakat dediğim gibi bu sizi güzel bir yere taşımış. Kader çarkı, asa kraliçesi ve kupa sekizlisi. Bakın arkadaşlar. Bana öyle geliyor ki burada yaşadığınız yıkım her neyse, az önce bahsettiğim ihtimalleri ayırdığım bu yıkım her neyse kendinize göre alın demiştim. Bu kaderselmiş. Bunu yaşamanız gerekiyormuş. Çünkü bu güçlenip şu şekilde belki de en iyi versiyonunuza ulaşmak. Hani sır saklamak gibi, kimseye güvenmemek gibi şeylerden bahsediyorum arkadaşlar. Burada bu kaderselmiş, bunu yaşamanız gerekiyormuş ve bunu tamamen kadersel olarak yaşamışsınız ve sonrasında bir gidiş var. Siz bir yerden gitmişsiniz arkadaşlar. Ya bu evlilikten gittiniz, ya bu ailem diye gördüğün aile diye baktığınız, yani o şekilde hissettiğiniz bir kişinin yanından gittiniz bu yıkımdan sonra, ama çok güçlenerek gitmişsiniz arkadaşlar. Bu deste bu şekilde bir hikaye anlatıyor. Eğer uymuyorsa diğer desteği de dinleyebilirsiniz. Ama uyuyorsa arkadaşlar buradan devam edebilirsiniz. Çünkü burada çok ilginç bir hikaye var. Yıkılan bu kule, bu yıkım sizi güçlendiriyor ve gidiyorsunuz. Bir yerden gitmişsiniz arkadaşlar. Bir terk ediş var. Evet. Geçmişte böyle bir senaryo var burada. Aşk hayatınızın geçmişinde böyle bir senaryo var. Peki bakalım. Güncelde durum ne? Şu anda ne durumdasınız? Bir teslimiyet söz konusu arkadaşlar. Yine bakın burada diğer destede bu şekilde çıkmıştı. Bu desteği seçen arkadaşlarımın güncel durumunda şu olaylardan mütevellit arkadaşlar, az önce bahsettiğim olaylardan mütevellit bir teslimiyet söz konusu, tam bir teslimiyet söz konusu, bunu söyleyebilirim. Ve bakın para kraliçesi geldi. Para kralı gelmişti az önce, burada da para kraliçesi geldi. Şimdi bakın arkadaşlar, gerçekten siz bu gidişin, bu terk edişin, bu her neyse bu terk ediş, bunun çok onurlu bir şey olduğunu düşünmüşsünüz ve gerçekten de onurlu bir hareketmiş. Yani bu gidiş sizi yani çok asil bir şekilde gitmişsiniz sanki, böyle yıkıp dökerek değil de arkanızı dönüp giderek, hani işte bu sizi onurlu bir yola sokmuş. Gerçekten kendinize olan güveninizi, kendinize olan saygınızı kaybetmemişsiniz. Belki daha da fazla kazanmışsınız. Ve bir sisteme teslim oluş görüyoruz. Belki de bu olayı işte bu yüzden yaşadınız. Buradaki para kralı o yüzden çıktı. Yani en iyi versiyona ulaşmak ne demektir? Teslimiyet demektir. Sisteme ve getirdiklerine teslim olmak ve her yaşanan olayın içindeki hayrı görebilmek demektir arkadaşlar. İşte tam olarak bu noktaya gelmiş.
Şu an güncelde durum. Bakın burada bir yüzük kartı görüyorum. Az önce de bir aile kartı çıkmıştı. Burada bir arkadaşlar ciddi bir yola girdiğiniz ya da yani ya evlilik birliği içerisinde olduğunuz ya da ciddi bir yola girmek üzere olduğunuz bir kişiden bahsediyoruz bu arada. Yani bu bir ex partner de olabilir tabii ki, bir eski eş de olabilir. Ama ciddi bir konu var burada. Uzun zamandır kafanda kurduğun planlar gerçekleşecek. Zor zamanlardan geçip aydınlığa kavuşacaksın diyor arkadaşlar. Müjdeli bir haber aldık şu anda gerçekten. Karanlığın içinden çıkıp aydınlığa doğru gittiğinizi görüyoruz burada arkadaşlar. Çok güzel. Yani bu kart güzel bir karttır. Çok severim bunu. Ve uzun zamandır beklediniz. Belki uzun zamandır bu şekildesiniz arkadaşlar. Evet, gittiniz, arkanızı döndüğünüz zaman ne çektiğinizi tabii ki siz biliyorsunuz. Ve bu karanlık günlerin şu anda güncelde aydınlığa çıkacağından bahsediyor. Ve deli kartı, joker kartı. Arkadaşlar böyle sıfırdan başlamak. Yani böyle düşünmeden atlamak. Tamam, burada yaşadıklarınız size birçok tecrübe katmış olabilir ama deli kartı ile birlikte siz bir şeylere sıfırdan şu an güncelde başlama noktasındasınız. Hani dedim ya, bakın şimdi burada arkadaşlar deli ve ölüm kartı, iki büyük arkana gerçek bir dönüşüm var burada. Bunu söylemeliyim. İki büyük arkan olduğu için büyük olaylardan bahseder ve zaten açılımın başında da söylemiştim. Diğer destede de bu tarz bir şey vardı. Yani burada arkadaşlar ciddi dönüm noktasında olduğunu, kolektifin hissettiğini söylemiştim. Evet arkadaşlar, siz de ciddi bir dönüm noktasındasınız. Şu anda çok da güzel bir yerdesiniz ve deli kartı ve ölüm kartı ile birlikte dönüşümün ve yeniden başlangıcın eşiğindesiniz arkadaşlar. Bunu söylemeliyim. Ve buradaki teslimiyet aslında bu asa yedicisinde etrafında olan bütün harekete rağmen dengede duran bir dişil enerjiyi resmetmiş burada Sufi Tarotu. Ve arkadaşlar gerçekten çok güzel. Asa yedicisi geldi. Siz kendi özünüzde, kendi sakinliğinizde, etrafta ne olup biterse bitsin asla kendini bozmayan bir duruştasınız ve teslimiyettesiniz. Şu andaki güncel durumda bu muhteşem bir şey arkadaşlar. Tabii ki kafanıza takılan bazı şeyler var. Tabii ki başınızı ağrıtan durumlar var. Fakat arkadaşlar bakın, çok yakın. Yani gün ışığının sizin üzerinize düşmesi çok yakın. Bence şu anda siz, ne kadar kafanız bu şekilde olsa da, belki kafanızı meşgul etmek, belki kendinize olan saygınızı daha da kazanmak için bir para kraliçesi gibi kendi işine gücüne bakan, kendi yağında kavrulan bir izlenim çiziyorsunuz. Belki gerçekten böyle yaşıyorsunuz. Kendi projelerinizde, kendi işlerinizle uğraşıyorsunuz. Ve şöyle tıpkı bu şekilde çok asil bir duruş sergiliyor olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize karşı da bunu yapıyor olabilirsiniz. Yani yine dışarıya böyle göstermenize gerek yok. Para kraliçesi gerçekten güvenilir, ayakları yere sağlam basan bir kraliçedir. Yani kraliçe olduğuna bakmayın. Erkek ya da kadın olmanız fark etmez. Pozisyonunuz bence tam olarak bu arkadaşlar. Kendinize güveniyorsunuz. Her ne kadar acı, sıkıntı çekseniz de bu durumdan dolayı aslında güzel bir yerdesiniz. Yani bu duruşu çok beğendim gerçekten arkadaşlar. Evet, güncel durum bu şekilde arkadaşlar. Peki bakalım. Şimdi gelecek ve sonuç kartları ve sonrasında tavsiyeler alacağız. Gelecekte ne olabilir? Biz şimdi neye bakıyoruz arkadaşlar? Tekrar edelim. Yola kiminle devam edeceksiniz? X'le mi, Next'le mi? Şimdi siz burada bunları yaşamışsınız. Burada belli ki bir kişiyle bunları yaşamışsınız. Günceldeki durumunuzda da kendinizi iyileştirip o güvenilir konumunuzu korumaya çalışıyorsunuz. Peki bakalım gelecekte kiminle yola devam edeceksiniz? Şimdi arkadaşlar burada size diyor ki aslında sen bu konuyu çok fazla böyle düşünüp, yani eskisi mi yoksa yeni biri mi hayatıma gelecek diye çok fazla kafanda düşünmene gerek yok. Her kim gelecek olursa olsun senin için gerçekten en hayırlısı olacak. Sen iyimser modda kalmaya devam et. Yani şu
Kılıç, özür diliyorum, toprak kraliçesi modunda kalmaya, kendini sevmeye, kendi değerini bilmeye devam et. Sen bu şekilde devam ettiğin sürece kim girerse girsin hayatına, yani yola eskisiyle de devam etsen, yenisiyle de devam etsen fark etmez. Bu iyimserlikte kaldığın sürece izle ve bekle. Senin için en güzelini biz zaten hazırlıyoruz diyor. İlk mesajı bu arkadaşlar kartların. Devam edelim bakalım. Bakın, iyimserliğinizin, o iyimser ruh halinizin gittikçe artacağı bir döneme gireceksiniz. Yani bu katlanarak bu iyimserliğin arttığını görüyoruz. Fakat şurada bir kart var. Bu kartın üzerinde şöyle yazıyor. Boğulma hissi içindesin. Yaşadıkların sana çok ağır geliyor. Psikolojik olarak çöküntüdesin. Bence bu bir arkadaşlar uyarı. Yani gelecekte sizin bu şekilde olmamanız için böyle bir ihtimal var. Belki de çok fazla iyi görünüyorsunuz. Ben iyiyim, sıkıntı yok. Hani evet, bu olayları yaşadım. Çok asil bir şekilde de arkamı döndüm gittim. Hiç kimseye de bir sıkıntı çıkarmadım. Modunda evet görünüyor olabilirsiniz. Fakat arkadaşlar, eğer içinize atıyorsanız bunu, gerçekten çok acı çekip de bunu anlayamıyorsanız eğer, daha sonradan ortaya çıkıp sizde psikolojik çöküntüler yaratmaması için bunları iyi tespit etmeli ve eğer gerekiyorsa acınızla yaşamalısınız. Çok iyi görünmek zorunda değildir her şey. Bence bu burada bir uyarı arkadaşlar. Hani böyle boğuluyormuşsunuz gibi hissediyor olabilirsiniz bazen ve bu durum gelecekte de devam edecek olabilir. Buna karşı bir uyarı. Bunu yapmayın diyor. Yani içinize atıp biriktirmeyin arkadaşlar. Bütün yaşamanız gerekenleri o anda yaşayın. Bakın, şeytan enerjisi var burada. Şeytan, para beşlisi, kılıç şövalyesi. Arkadaşlar, hissiyatımı hemen paylaşıyorum. Buradaki şeytan kartı bana geçmişte size bunları yaşatan bu kişi kimse, bu olay, yani bu ciddi birliktelik içerisinde olduğunuz ve sıkıntı yaşadığınız, az önce bahsettiğim şeyleri yaşadığınız kişi kimse, gerçekten bu enerjinin tekrar gelecekte karşınıza çıkacağını görüyoruz. Bir şekilde bu enerji sizi bulacak. Şeytan enerjisinde geliyor. Tutkularınızı ve bağımlılıklarınızı kaşıyacak olabilir. Bunlara dokunacak olabilir. Sizi bu şekilde tetikleyecek olabilir ya da bu zaaflarınıza oynayacak olabilir. Fakat bakın arkadaşlar, sanki siz bu kişiyi istemiyorsunuz. Ve siz istemedikçe bu kişi daha da hırslanıp atağa geçiyor gibi. Yani o beni reddedemez. O bana hayır diyemez. O zaten bana tutkun. Ben de ona tutkunum. Biz birbirimize tutkunuz. Ve bu enerji, ben tekrar doğru zamanda onun karşısına çıktığımda bu enerji tekrar hortlayacak. Tekrar bana evet diyecek. Ben onu bir şekilde tekrar elde edeceğim mantığında eski bu, yani ex mi next mi diye bakıyoruz ya, ex partnerinizin bu şekilde ya da eski eşinizin, her neyse arkadaşlar, bu şekilde tekrar karşınıza çıkacağını görüyoruz. Fakat siz bunun karşılığında bu kişiye sanki hayır der gibisiniz. Hayır, ben artık iyileştim. Ben artık bir para kraliçesiyim. Ben kendi değerimin farkındayım. Anlatabiliyor muyum? Yani bu gibi bir duruş sergileyerek bu kişinin aslında yokluk yaşamasına sebep olup daha da belki hırslanmasına ve bazı ataklar yapmasına, yani buradaki bu şeytan enerjisinin işe yaramadığını görüp size daha farklı ataklar yapmasına sebep olabileceğini görüyoruz. Tabii sonuç kartlarına da bakacağız şimdi, ama şimdi olası gelecekte bu şekilde görünüyor. Kılıç ikilisi, evet, bir kararsızlık. Siz burada bakın arkadaşlar, hayır diyeceksiniz ama yine de bir kararsızlığa sanki düşecek gibisiniz. Ve arkadaşlar bakın, tam bu noktada bu kişiye bana şeytan enerjileriyle gelme, bana düzgün enerjilerle gel, geleceksen eğer, bu şekilde geldiğin zaman seni asla istemiyorum deyip gönderdiğiniz ve sonrasında biraz daha böyle belki öfkelenerek, belki hırslanarak ataklar yapacak olan, yani sizi elde etmek ya da eski günlere dönmek için ataklar yapacak olan bir kılıç şövalyesi görüyorum burada. Bakın, burada bir ikilem var. Belki burada biraz kafanız karışacak. Belki bir kararsızlığa düşeceksiniz arkadaşlar bu noktada. Ve tam bu noktada öyle bir teklif geliyor ki, işte o başta bahsettiğim mutlu aile olmak, hani en büyük isteğiniz buydu, belki budur demiştim ya. İşte arkadaşlar, tam olarak buna yönelik bir teklif alacaksınız tam bu dönemde. Şimdi bununla ilgili kartlar seçeceğim ama öncesinde sonuç kartlarına bakacağım. Eğer oradan cevap alamazsam şu iki karta yönelik kartlar seçeceğim arkadaşlar. Burada
sizin kurmak istediğiniz o aileye yönelik, evet işte tamam ben bunu istiyordum diyebileceğiniz bir teklif geliyor arkadaşlar. Olası bir yakın gelecekte. Şimdi ben şu kartları bir topluyorum. Ben şimdi bunu merak ettim tabii ki. Bakacağız. Şu iki kart şöyle bir dursun. Tamam. Sonuç kartlarına bir bakalım. Burası bize cevap vermezse, yani şu teklif, bakın. Hani size az önce dedim ya, evren sistem size diyor ki sen bunu kafana takma. Biz hallediyoruz. Sen eskisi de gelse, yeni bir kişi de gelse fark etmez. Her türlü mutlu olacaksın. Bakın işte tam olarak bu. Bu teklifi size yapacak ve size bu mutlu aileye ulaştıracak, kavuşturacak olan kişinin kim olduğuna şimdi bakacağız. Eğer burada çıkmazsa arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar işbirliği zamanı. Bakın siz bu kişi her kimse, bu eski mi yeni mi, bunu netleştireceğiz tabii ki dediğim gibi. Fakat bu kişiyle kendinizi gerçekten evinizde gibi hissedeceğiniz. Bakın burada kutsal tapınak kartı çıktı ve işbirliği kartı çıktı. Siz evinizde gibi hissedeceğiniz, hani evim gibi deriz ya. Yani onun yanındayken evimde gibi hissediyorum. İşte tam olarak bunu hissedebileceğiniz, o aile sıcaklığını, istediğiniz aileyi hissedebileceğiniz bir kişi bu. Ve işbirliği içinde olacaksınız bu kişiyle. Her konuda uyuşabileceğiniz, tıpkı şu karıncalar gibi yuvanızı beraber kurup beraber büyütebileceğiniz bir yapının içerisine gireceğinizi görüyoruz. Kutsal tapınak kartı arkadaşlar. Gerçekten onun yanına bir tapınak gibi göreceksiniz. Yani çok güzel, çok uyumlu bir şey ve bakın aşk dolu, gerçekten size aşk dolu bir teklif de gelecek. Yani şu kupa asını, bu kupayı size getirecek olan bir kişi var burada. Yani bu kim olduğuna bakmadan önce bence önemli olan zaten burada eski mi yeni mi olması değil. Burada önemli olan, yani bu benim tabii ki bakış açım, sizi gerçekten bu şekilde mutlu edebilecek ve her anlamda tamamlayabilecek bir kişinin burada olması arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki yapmak istediklerini yapamıyorsun, elinden bir şey gelmiyor, çaresizlik içindesin. Yani siz şu anda belki de bunun mümkün olamayacağını, ya yok canım mümkün değil böyle bir şey olamaz diyorsunuz ama arkadaşlar kendinizi kısıtlıyorsunuz. Bakın bu inanç kalıbından çıkmanız gerekiyor. Yani benim elim kolum bağlı, ben böyle bir şeyi yapamam ya da karşınıza böyle bir kişi çıktığında duruma alışkın olmadığınız için belki biraz panikleyebilirsiniz. Kendinizi çaresiz hissedebilirsiniz. Bu gibi olumsuz bütün duygulardan sıyrılmanız gerekiyor burada. Bakın kupa şövalyesi, yani kupa ası, kupa onlusu, burada kalp tutan bir adam, yani kalp tutan demeyelim de bir beyefendi ve kalp, yani aşkla gelen bir beyefendi. Burada kupa şövalyesi ve asa dörtlüsü arkadaşlar. Siz karşınıza çıkacak olan bu kişiyle, bu kimse artık eski mi yeni mi bilemiyoruz, bakacağız dedik. Bu kişiyle siz hem de böyle çok zaman geçmeden, yani bu sürecin yakın gelecekteki süreçte hızlı bir şekilde sanki bir mertebe yukarı çıkacaksınız. Bir düğün olur, bir nişan olur, bir söz olur, bir istemedir ya da ne bileyim böyle ciddi adı konmuş bir şeyler arkadaşlar. Bakın asa dörtlüsü gelmiş. Temelleri sağlam. Yani şu kupayla gelen bu şövalyeye evet deyip temelleri sağlam bir yapıya giriyorsunuz arkadaşlar siz bu kişiyle. Değnek dörtlüsü ve kupa dokuzlusu, kendinizi gerçekten çok rahat hissedeceğiniz, hak ettiğiniz değeri bulabileceğiniz, özgür. Evet arkadaşlar, nerede kalmıştık? Kupa dokuzlusundan bahsediyorduk. Kupa dokuzlusu gerçekten burada sizin kendinizi çok rahatlı ve güvende hissedeceğiniz bir alanı size sağlayan bu kişiyle birlikte yola devam edeceğinizi söylüyor. Bakın burada yine para beşlisi geldi. Az önce yine gelmişti. Yargı ve deli kartları. Bakın şimdi gelecek, yakın gelecek enerjilerindeydi sanıyorum bu kartlar. Evet, burada bir para beşlisi vardı, bir deli kartı vardı güncelde sanıyorum. Evet. Arkadaşlar bakın şimdi siz belki de ya ben nedense bu destede
yeni birinin olacağını, yani eski enerjinin sizi tatmin etmeyeceğini. Çünkü siz arkadaşlar zaten bir para kralı olarak geldiniz, para kraliçesi olarak geldiniz. Yani olabilecek en iyi versiyonlar olarak geldiniz zaten. Siz bence bu olaydan sonra kendi frekansını yükseltmiş, kendi değerinin farkına varmış olabilirsiniz. Ve bu durum sizi aslında eskiden sizi tatmin ettiğini düşündüğünüz bir şeyin sizi artık tatmin etmediğini fark edecek olabilirsiniz. Çünkü burada bir mahkeme kartı var arkadaşlar. Siz bu gerçeğe uyanacak olabilirsiniz. Ben bunu hak etmiyordum. Hani demiştim ya, bu olay sizi aslında geliştirmiş. Sizi değiştirmiş, evet, acı çekmişsiniz. Bir yıkılan kule etkisi var. Hiç beklemediğiniz bir yerden darbe almışsınız. Fakat arkadaşlar burada bir gelişme var. Yani bir fark ediş var. Bu sizin değerinizi fark etmeniz. Ya benim aslında hak ettiğim o değilmiş. Ve çünkü bakın, size bunu yaşatan kişinin gelip sizinle eski sistemi tekrar kurmak istediğini burada çok net bir şekilde görüyorum. Fakat onun istemesi bir şey ifade etmiyor sizin için. Çünkü siz tatmin olmuyorsunuz. Eskiden sizi tatmin eden o durum şu anda tatmin etmiyor sizi. Ve siz bir şeylere sıfırdan başlamak istiyorsunuz. Yeni bir sayfa açmak istiyor ve yeni bir kişiyi istiyor gibisiniz. Sanki bu desteği seçen arkadaşlarımın, ben her ne kadar ex partnerle yola devam etmek isteyenler olsa da aranızda arkadaşlar, belki de gerçekten bunu sormanız gerekiyor kendinize. Ben gerçekten bu kişiyle yoluma devam etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Ben şuraya yine kart seçeceğim ekstra ve zaten tavsiyeler de alacağız. Arkadaşlar ben bunun yeni bir kişi olduğunu düşünüyorum. Fakat dediğim gibi şimdi ben şu kartları topluyorum. Yani burada işbirliği içerisinde olabileceğiniz her anlamda bir kişi var. Kesinlikle var. Bu kişinin dediğim gibi ağırlıklı olarak şu düştüğü alacağım. Ağırlıklı olarak yeni bir kişi olacağını ve sizi gerçek anlamda tatmin edeceğini, belki de iyi ki bu olayı yaşamışım dedirteceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani iyi ki bunu yaşamışım, iyi ki bu kule yıkılmış ve ben bazı gerçeklerin farkına varmışım diyeceğinizi hissediyorum. Bakın, kılıç onlusu, yine kupa şövalyesi geldi ve Aziz. Arkadaşlar, evet, bakın, kılıç onlusu, siz bir sayfayı kapatıyorsunuz burada. Yani az önce bahsettiğim gibi sizi gerçekten tatmin ettiğini düşündüğünüz kişiyle olan sayfayı kendi isteğinizle kapatıyorsunuz. Belki şu anda bunu böyle hissetmiyorsunuz arkadaşlar. Fakat çok yakın bir zamanda sizi tatmin etmediğini bazı şeylerin göreceksiniz gibi görünüyor. Ve dediğim gibi bakın, kupa şövalyesi yine geldi. Az önce de gelmişti kupa şövalyesi. Evet, burada bakın, kupa şövalyesi. Çok kupa kartı çıktı. Size duygu yüklü, gerçek anlamda değerinizi bilecek ve sizi hak eden ve bakın Aziz. Sizi o çok istediğiniz aile yapısının içerisine sokabilecek olan, yani hayallerinizin bile ötesinde size bu mutlu aile tablosunu sunabilecek olan bir kişi hayatınıza geliyor. Bunun yeni bir kişi olduğunu görüyoruz. Bakın, ilk destede eski partnerin gelebilecek olduğunu öngörmüştük. Bu şekilde bir enerji vardı. Fakat eski partner değişerek geliyordu arkadaşlar. Orada dönüşerek, çözümlerle geliyordu. Fakat bu destede çözümle gelen bir eski partner yok gibi. Yani gene aynı şekilde geliyor ama bu sefer sizi tatmin etmiyor. Çünkü sizin kendi değeriniz yükseldi. Frekansınız yükseldi arkadaşlar. Bundan ötürü sizi tatmin etmiyor gibi bu kişi. Ama bakın, sizi her konuda tam anlamıyla tatmin edebilecek, hayallerinizin bile ötesinde bir kupa şövalyesinin geldiğini kesinlikle görüyoruz ve Aziz arkadaşlar. İstediğiniz o geleneksel yapıyı size sunacak olan Aziz de geliyor. Çok güzel. Bence harika. Peki bir büyüye danışalım. Bakalım. Meleklerimize soralım. Sonra da Rumi'ye soralım. Size ne tavsiye edilirmiş bu noktada? Evet. Arkadaşlar, gelen karta bakar mısınız? Bir mucize bekle.
Bakın, mucize diyebileceğiniz, ya bu olursa mucize olur diyebileceğiniz biri geliyor arkadaşlar. Yani diyorum ya, hayallerinizin bile ötesinde diye. Bu konuda bir mucize olacak. Bunu bil ve inançla bekle. Sizin istediğiniz şey neydi? Aile miydi? Huzur muydu? Çocuk muydu? Bol bol çocuk yapmak mıydı? Anne ya da baba olmak mıydı? Arkadaşlar, onun çok çok daha ötesinde bir mutluluk bekliyor sizi. Mucize diye nitelendirdiğiniz bir şey olacak burada. Bekle diyor. Bunu bil ve inançla bekle. Peki Rumi ne diyor? Topuz kullanın ve egonuzu parçalara ayırın. Değneklerin beşlisi arkadaşlar. Burada da bir uyarı var. Rumi size diyor ki, yani tavsiyeler kısmındayız ya, melekleriniz mucize beklemenizi söylüyor. Rumi de diyor ki sakın diyor, bu gerçekleştiğinde egoya düşme. Yani sen hani böyle insan bir anda mucize niteliğinde bir şey olduğunda, insanız arkadaşlar, hepimizde olur ya, böyle bir egoya düşeriz ya da böyle bir kibre kapılabiliriz. Sakın diyor bunu yapma. Bu konuda uyarıyor Rumi arkadaşlar. Çünkü siz zaten toprak kralı ve toprak kraliçesi formunda geldiniz. Zaten asil bir ruhunuz var. Bir yeri terk ederken bile en güzel asaletinizle, en asil halinizle terk etmişsiniz. Ve kendi değerinizin farkına var mısınız arkadaşlar? Burada sakın bunu kaybetmeyin diyor. Olabilir, insanız, hepimiz bu gafletlere zaman zaman düşebiliriz. Fakat şahane bir açılımdı arkadaşlar. Gerçekten çok güzeldi. Şöyle şifamızı çalıştıralım. Bu desteği seçen sevgili arkadaşlarım için evrenden en yüksek şifanın akmasına ve buna kanal olmaya niyet ediyorum. Tüm dilekleriniz, iyi niyetli dilek ve istekleriniz bir bir gerçekleşsin. Hayatınıza mucizeler gelsin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Bye bye.